Ve 7. sırayla devam ediyoruz. Yine burada başlangıcı yaptım ve 3 tane zincir çektim. Hemen buradan yaprağımızı küçülterek devam edeceğiz. Şimdi artık bu sırada yeni yapraklara başlayacağız. Bakın buradaki bir tane tek olan trabzanımızın üzerinde 2 boşluk olduktan sonra bu aralarda yeni yaprak başlıyoruz. Buraya dikkat edelim. Şimdi burada da 1 2 2 şeklinde zincirimiz var. Bundan sonra yine 3 tane zincir çekerek devam edeceğiz. Yeni yapraklarımızın şu bölümüne gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada 3 zincir çektim. Yeni yapraklara ilk baştaki boşluktan başlıyoruz. Yani ilk önce buraya. Her 6 sırayı tamamladığımızda yeni yaprağa başlayacağız. Şimdi 6. sırayı tamamladık. Buradaki yaprağımız bitmedi ama yeni yaprağa başlayacağız. Başladığımız yapraklar bu şekilde yarım olduğu zaman bu defa yine yeni yapraklara başlayacağız. Evet, şimdi ben önden hemen söylüyorum ama yine de adım adım ilerliyoruz. Bu yaprağı tamamladığımız zaman artık kendiniz takip edebileceksiniz. Şimdi burada 3 zincir çektim. Hemen ilk 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. Şimdi başlangıçta olduğu gibi bir trabzan, bir tane V boşluğu yapıyoruz. Şimdi buradaki V boşluklarımız artık değişti, farklı olacak. Bir trabzanı yaptım. Tekrar 3 zincir. İlk 2 trabzanı yarım ikili trabzan olarak teke düşürüyorum. Bu şekilde kesme yapmış oldum. İkisini birlikte topladım. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Bir zincir. Bu 3 zincire atlıyorum. İlk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Son 2'yi kesiyorum. Şöyle ikisini birlikte toplayacağım. Bu şekilde 2 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir yine en başta yapmış olduğum şekilde devam ediyorum. 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Şimdi buradaki ikili trabzanları yaparken aralarda bir zincirimiz vardı. Size bunu gösterecektim. Bunu karıştırmayalım. Şimdi burada da boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani burada da bu yaprağı bitirirken bir ikili trabzan yaparken 3 zincir çekerek hata yapabilirsiniz. Çünkü ben de o şekilde hata yaptığım oldu. O yüzden size hatırlatıyorum. Şimdi bu sadece yaprak başlangıcında burada 3 zincirimiz var. Şu ilk sırada başladığımız gibi. Tekrar 3 zincir çektim. Hemen ilk 2 trabzanımı kesiyorum ve teke düşürüyorum. Tekrar sıradaki ikili trabzana ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Hemen atladım 3 zinciri ve yine bir ikili trabzan. Tekrar son 2'yi teke düşürüyorum. Tekrar 1 2 3 zincir, 2 zincir boşluğumuza 3 zincir, bir ikili trabzan, tekrar 3 zincir. Şimdi tekrar sıradaki ilk 2 trabzanı şöyle yarım ikili trabzanlarla teke düşürdüm. Bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, tekrar son 2 trabzanı teke düşürüyorum. Bu şekilde toplamış oldum. Şimdi yine sonda başta olduğu gibi 3 zincir çektim. Tekrar buraya bir ikili trabzan, 3 zincir ve tekrar köşemizi yapıyoruz. Bu kenarlarda arttırma yapmayı unutmayalım, yani başlangıçta ve sonda. Şimdi tekrar buraya batıyorum ve bir tane badem yapacağım. Evet, hepsini birlikte topladım. 1 2 3 zincir. Hemen ilk boşluğa bir ikili trabzan, tekrar 3 zincir ve aynı şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonunda tekrar görüşelim. Sırayı tamamladım. 8. sırayla devam ediyoruz. Yine başta 3 tane zincir çektim. Hemen bir ip aldım. İlk trabzanın üzerine arttırma yapıyoruz. 3 ikili trabzan. 2 ve üçüncüsü. Şimdi 1 2 3 zincir. Burada 2 tane trabzanımız var. Yine teke düşüreceğiz. Hemen şöyle bir yarım ikili trabzan, sıradaki trabzanın üzerine yine yarım ikili trabzan
Hepsini birlikte topladım. Bu şekilde teke düşürmüş oldum. Şimdi bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar sıradaki iki ikili trabzanı teke düşürüyorum. Ve hepsini birlikte topladım. Burada şimdi 3 tane ikili trabzanımız oldu. Tekrar 3 zincir. Yine sıradaki trabzanın üzerine 3 ikili trabzan. Bu sıra yine ikinci sırada olduğu gibi aslında hep 3 ikili trabzan 3 zincirle devam ediyor. Sadece burada farklı bir şekilde 3 ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Yine ilk 2 trabzanı teke düşürüyorum. Bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar son 2 trabzanı da teke düşürüyorum. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir. Yine trabzanımızın üzerine 3 ikili trabzan. 3 zincir ve tekrar yaprağımızı artık kapatıyoruz. Şöyle ilk 2 trabzanı teke düşürdüm. Bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Son 2 trabzanı da yine teke düşürüyorum. Tekrar 1 2 3 zincir ve kolda son kez bu tek trabzanımızın üzerine 3 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir ve köşemizi yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çektim ve sıraya aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle hemen bakalım. İpimiz biraz kendini topluyor. Şöyle. 9. sırayla devam ediyoruz. Tekrar başlangıçta 3 tane zincirimiz var. Hemen buradaki 3 tane trabzanımızı 5'e çıkartacağız. İlk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ikincisi. Sıradaki trabzanın üzerine 1 ikili trabzan. Üçüncü trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Ve 2. Tekrar 3 zincir. Şimdi artık buradaki yaprağımızın 3 tane trabzanını teke düşüreceğiz. 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Şimdi tekrar sıradaki 3 tane trabzanımızın ilkinin üzerine 2 ikili trabzan. İkincisinin üzerine 1 trabzan. Tekrar 3. trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Hemen 3 tane trabzanımızı teke düşürüyorum. Tekrar 3 zincir. Yine 3 tane ikili trabzanımı 5'e çıkartıyorum. İlkinin üzerine 2 ikili trabzan. Sıradakinin üzerine 1 ikili trabzan. Sonuncusunun üzerine 2 ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Tekrar burada 3 tane trabzanımızı teke düşürüyorum. Bir, iki, üç zincir. Hemen burada son üçlü trabzan grubumu 5'e çıkartıyorum. Tekrar 3 zincir. Hemen bir tane badem yapıyorum. Artık ön bedenimize başlayacağız. Şöyle dördüncüsü
Yine hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincirle devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. 10. sırayla devam ediyoruz. Şimdi 10. sıraya başlarken artık burada şöyle takip edebiliriz. Ben birleştirme yapacağım için bir sıra daha yapacağız birlikte. Şimdi burada gördüğünüz gibi şu kısımdayız artık. Artık buradan bakarak takip edebilirsiniz örneğimizi. Şimdi burada bu yaprağı tamamladıktan sonra sadece üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada olduğu gibi. Şimdi buraya geldiğimiz zaman yaprağımızı artık ayırmaya başlıyoruz. Dolayısıyla burada yine 1, 2, 2 şeklinde zincirimiz ilerleyecek. Bunu her zaman bu 3 boşluğun olduğu yerde bir zincir 2, 2 şeklinde ilerliyor. Ortadan bahsetmiyorum. Kenarlardan ve aradaki zincirlerden bahsediyorum. Şimdi burada yeniden yaprağımızı artık şöyle hemen açacağız. Bir zincir çektim ve ilk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Bu şekilde 3 tane trabzanımız var. 1, 2, 3 zincir. Bir tane atladım. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Son trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Şimdi yaprağımızın arasındaki zincirlerde 3, 4, 3 şeklinde tamamlanacak. Şimdi 3 zincir çektik. Birinci sırada, yeni sırada 4 zincir ve yeni sırada arada 3 zincirimiz olacak. Bu kısımda artık bir zincire başladık. 1, 2, 2 şeklinde tamamladıktan sonra yine aralarda 3 zincirimiz olacak. Evet, şimdi başta bir zincir çektiğimiz için burada bir zincir çekiyorum. Hemen buraya bir ikili trabzan yapacağım. Şöyle bu taraftan yaparsak biraz daha boşluğumuz küçük olur. Tekrar bir zincir. Sıradaki trabzanın üzerine yine 2 ikili trabzan yaptım. Tekrar sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bir tane atlıyorum. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Yine son trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Hemen burada bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir. Bir ip aldım. İlk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bir tane trabzan atlıyorum. Hemen sıradakinin üzerine bir ikili trabzan ve son trabzanın üzerine de bir ikili 2 ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, tekrar buraya bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar yaprağımızın üzerine geldim. Şimdi birini bitirirken gördüğünüz gibi diğerini de devam ettirmiş oluyoruz. Bu hep bu şekilde ilerleyecek. Yaprakları sayarken ya da bluzumuzu kollarda ve bedende bitirirken hep bir tane yaprağımız yarım kalıp diğerini tamamladığımız sırada bitirebilirsiniz. Ya da bu zincirlere başladığımız yer, yani arada şu 3 zinciri çektiğimiz sırada bitirebilirsiniz. Tabi uzunluklar santim hesabı uygun olmazsa istediğiniz yerde de yine sırayı tamamlayabilirsiniz. Evet, şimdi sonda yine 3 zincir çektim. Hemen köşemizi yapıyorum. Şöyle 3 ve dördüncüsü. Tekrar bir zincir çektim. Buradaki bir zincirimizi biraz şöyle gevşek çekelim. Çünkü arada kayboluyor bu kısımda. Tekrar buradan aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra artık sizler, şöyle gösterecek olursam, modeli alttaki sıralara bakarak takip edebilirsiniz. Yani biz şu anda şu bölümdeyiz. Buradan takip ederek ilerleyeceksiniz. Buradan takip ederken bakın şurada
Şimdi yeni sırada yine göstereceğim. Çünkü artık robanın birleştirmesini yapacağım. Daha fazla uzatmak istemiyorum burada sıraları. Şimdi burada yaprağımızı yaparken robayı da birleştirirken yine burada 1-2 sıra devam edeceğiz. Şimdi şu bölümlerde yeni yaprak başlayabilmesi için burada olduğu gibi buna dikkat edeceğiz. Yani devam ettirirken şu yaprağımızı yaparken buradan takip ediyoruz. Buraya göre buradaki yaprağı tamamlayacağız. Fakat arada da yeni yaprağımız başlayacak. Onda nasıl başlıyoruz? Gördüğünüz gibi şu küçük yaprağımızı nasıl başlamıştık? Arada bir trabzanın üzerinde 2 tane boşluk olduktan sonra yine burada başladığımız gibi şu kısımlarda yeni yaprağa başlayacağız. Yani bu trabzanın üzerinde 2 tane boşluğumuz olduktan sonra bu yapraklarımızın arasında da yine yaprağımızı başlayacağız. Şimdi ben bu sırayı tamamlayayım. Daha sonra da bedeni nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Son sırayı tamamladım. Bundan sonra beden birleştirmesiyle devam edeceğiz. Örnek çalışması için burada bir tane, hatta 1,5 yaprak yaptım. Bundan sonra birleştirmeyle devam edeceğiz. Şimdi sıralar ekleyerek bedenimizin büyüklüğünü ayarlıyoruz. Buradaki yaka genişliğimiz bedenimizle ilgili değil. Şimdi burada ben 4 mm ile zincirimi çekip yine 4 mm ile devam ettim. Buradaki bluzumda ise 4,5 mm ile zincir çekip 4 mm ile devam ettim. Yani yarım milimetre büyük kullandım. Arada 1 santimetre fark etti. Burası 27 santimetre genişliğinde oldu. Burada da size söylemiştim videonun başında, ördükten sonra biraz daha büyük oluyor. Yani örmeden önce en az böyle 24 santimetre gelebilir. Şöyle bakın. Şöyle 26 santimetre. Burası da 27 santimetre olmuş. Şimdi birinci versiyonda yapmış olduğum yapraklı bluzda yakayı bu şekilde daha geniş nasıl yapabiliriz demiştiniz. Orada gerçekten modeli yeniden kurmak gerekiyor. Şimdi biz bu bluzda yeniden modeli kurduğumuz için 97 zincirle başladık ve yakayı sadece üzerine kaydırmalar yaparak kullanabilirsiniz ya da bir sıra sık iğne yapabilirsiniz. Ya da toplamak isterseniz bir sıra sık iğne yaptıktan sonra ikinci sıra sık iğne çalışmasında sık iğneleri, hani 2 tane sık iğne, bir tane keserek, teke düşürerek bir sırada kesme yaparak 2 sıra sık iğne ile tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada beden genişliğimizi ayarlarken ya da bedenimizin ölçüsünü ayarlarken bu yaka benim yapmış olduğum gibi 27 santimetre olduğu zaman dolayısıyla yaka biraz açık oluyor. Çok fazla değil. Yani yine ideal. Bu şekilde bile kullanabilirsiniz. Çok geniş değil. Fakat burada yakamız geniş olunca şu kol evimizin yüksekliği biraz fark ediyor. Yani yaka geniş olup üzerimize giydiğimiz zaman biraz daha aşağıya düşüyor ve daha sonradan burayı toplamak isterseniz o zaman kol evinin santimetresi küçülmüş oluyor. Dolayısıyla ben burada large beden için size bir santim hesabı vereceğim. Çünkü bunu ölçtüm. Bunun üzerinden şöyle kol evinin yüksekliği 28, şuradan, evet 28 santimetre olmuş. Toplamda 3,5 yaprağımız var burada. Bakın 1, 2, 3. Şurada birleştirme yaptığım yer yaprağımızı şöyle gösterecek olursam açmaya başlamadan önce. Şu 5 tane trabzana çıkardığımız bölümde şu sıra birleştirme sıramıza dahil oluyor. Şu kısımda birleştirme yapmışım. Size küçük gelirse kullanmış olduğunuz ipe göre istediğiniz yerde de yine şu ortada da birleştirme yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Çünkü aynı şekilde birleştirme yaptıktan sonra da modeli devam ettireceğiz. Yani geldiği şekilde devam ettireceğiz. Şimdi burada ben 28 santimetre yaptım large beden için bu ip ve tığ numarasıyla. Sizler burada yine dediğim gibi kendi kullanmış olduğunuz ipe göre, belki burada ince ip kullanıyorsanız 4. yaprağı tamamlayıp kol evini üzerinize ölçerek devam edebilirsiniz. Şimdi burada birleştirmeyi yaptıktan sonra bir sıra örün. Daha sonra üzerinizde ölçün. 1-2 sıra ördükten sonra tekrar ölçün. Çünkü ördükçe biraz değişiyor. Şimdi ben bu haliyle birleştirme yapacağım. 38 beden için 2,5 yaprak yapabilirsiniz. Large beden için ya da medium beden için 2,5 yaprak yapıp 38'e de girecektir zaten o. Dediğim gibi bunlar kullanacağınız ipe göre yaprak sayıları fark edecektir. Şimdi birleştirme ile devam edelim. Şimdi şu bölümde yaprakları da eklerken şurası bizim bedenimizin göğüs genişliği, yani kol altından genişliği olmuş olacak. Şöyle esneme yapmadan bu ipimiz biraz topluyor. Bakın bir yaprakta Alize Süperlana klasikle şöyle 35 santimetre, 36 santimetre
Daha buhar ütüsü de yapmadım. Buhar ütüsü yaptığımız zaman bu 37 santimetre olacaktır. Şimdi buradaki genişlik de sizin göğsünüzün üzerinden almış olduğunuz ölçüyle paralel olmalı. Yani sadece buradaki kol evinin yüksekliğini hesaba katarak ilerlemiyoruz. Şuradaki göğsümüzün genişliğine de bakıyoruz. Aynı zamanda kola da bakıyoruz. Şimdi burası sizin göğüsten aldığınız santimetre hesabından 1-2 santim büyük olursa daha iyi olur ya da 2-3 santim büyük olursa daha iyi olur. Ama kolla da paralel olarak ilerlemesi gerekiyor. Yani sizler burayı daha geniş yapmak isterken bu defa kol eviniz çok geniş olabilir. O yüzden bunu ayarlamak birazcık tabii ki ölçerek ilerlemeniz, üzerinizde deneyerek ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi burada ben birleştirmeyi yapacağım. Birleştirmeyi yaptıktan sonra diğer bluzumda tığ numaramı yarım milimetre büyük kullandım. Bunun sebebi de bunu şöyle birazcık yarım santimetre aşağıya doğru açılarak ilerlemesi için bu benden müşterimin talebiydi. Biraz daha burada çünkü dümdüz inmesini istemiyordu. Çok hafif açılmasını istiyor. O yüzden sadece kademeli olarak tığ numarası değiştirerek devam edeceğiz. O şekilde çok kolay oluyor. Şimdi şöyle hemen son sırayı tamamlamış oldum. Bakın köşeye başlamış olduğum yeri şöyle terse çeviriyorum birleştirme yaparken. Yani altta kalacak. Şöyle. Şimdi buradan diğer birinci versiyonda bu yapraklı bluzumuzun birleştirme yaptıktan sonra da burada hep kenardan bir tane arttırarak ilerliyoruz. Hep aynı yani bir tane yaprağı hep aynı yerden başlayarak ilerliyoruz. Burada artık yaprak sayımızı sabitleyeceğiz ve bedende hep aynı sayıyla ilerleyecek. Yani 3 4 3 4 bir burada çünkü biliyorsunuz bakın şurada yapraklarımız şöyle 1 2 3 4 5 tane 1 2 3 4 5 6 tane. Şimdi yeni sırada yine 5 tane yine 6 tane olarak ilerleyecek. Evet hemen buradan ilmeğimi şöyle bakın buradaki üstteki şuradan ilmeğimi ön yüzden taktım. Bu alttaki ilmeğimi buradan çekeceğim. Şöyle buradan ilmeğimi çektim ve ikisini bu şekilde birleştirmiş oldum. İkisinin birleştiği yerde hemen 1 2 3 zincir çektim. Şimdi modeli hangi sırada bitirip birleştirme yaparsanız yapın, modele nasıl devam ettiğimize şu şekilde ilerliyoruz. Burada şimdi ben bir tane trabzan yaptım. Artık fıstık yaparak ilerlemeyeceğiz. Bir tane trabzan yaptım. Bu trabzan şu iki tane fıstığın ortasındaki ortak trabzan olmuş oldu. Şimdi burada bir zincirimiz vardı. Arada ikinci sırada modele devam ederken iki zincirimiz olacağı için burada 1 2 3 zincir çektim. Artı 2 zincir daha çektim. Şimdi burada hemen şöyle buraya batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Modeli devam ettiriyorum. Tekrar başladığımız yere geldiğimiz zaman da nasıl devam edeceğimizi göstereceğim. Şimdi burada 4 zincirimiz var. Artık burada sadece 2 tane modelin üzerinde göstereceğim. Çok fazla uzun oluyor çünkü videomuz. Hemen şöyle 4 zincir çektim. Yine 3 ikili trabzan. Burada alt sıralardan takip etmeniz gerekiyor. Şimdi burada bir tane trabzanımız var. Başta fazladan 2 zincir çekmiştim. Tekrar 2 zincir çektim. Burayı atlıyoruz. Tekrar buraya geldim. 3 ikili trabzan, 4 zincir ve 3 ikili trabzan. Bu sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Şimdi şu diğer tarafın birleştirme bölümüne geldiğimiz zaman orayı da göstereceğim. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Bu sırada köşeden önce 2 zincirimiz var. Şu aralarda da 2 zincirimiz var. Hemen buraya bakın şu bademimizin olduğu yine aynı bu zincirin içine batıyorum. Alttaki köşeyi de bu şekilde buradan şöyle ilmeğimi alıyorum. İkisinin birden altından aldım. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Şimdi dönüyorum. Bakın kolumuzu burada bırakmış olduk. Şimdi döndüm ve buradan devam ediyorum. Yine 2 zincir çektim.
Burada bir tane bademimizin yerine bir tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi tekrar buradan aynı şekilde 2 zincir çektim ve sırayı tamamlıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi 2 zincir çektim ve şu ortadaki trabzanımızın 1, 2, 3. zincirine batıyorum. Burayı şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi bu ortadaki bir tane trabzanımız, ben örnek parçası yaptığım için buradaki sıraya göre birleştirme yaptım ve ortada bir tane trabzanımız olmuş oldu. Bizim şu iki yaprağımızın ortasında bir trabzan olan sıramız bakın şu bölüm. Bir alt sıra. Şimdi burada ben yaprağı tamamladığım için size bu bir alt sırada birleştirmeyi göstermedim. Aslında burada gösterseydim daha iyi olurdu ama hiç fark etmez. Çünkü sizler de 1 santimetre daha büyük yapmak istediniz diyelim ki bedende ya da 2 santim. O zaman buradaki sırayı farklı şekilde yapabilirsiniz. Yani her iki versiyonunu da anlatmaya çalışacağım. Kafanız karışmasın. Demek istediğim şu sırada birleştirmeyi yapmış olsaydık, pardon, şu sırada, bir alt sırada burada birleştirmeyi yapmış olsaydık, şu başlangıçta, şimdi bakın ortaya gelmiş olan bu trabzan sıraya devam ettiğimiz zaman yine ortada bir tane trabzan olacaktı. Yani burada altta yaprak yok ama yaprak bitmiş gibi burada bir tane trabzan olacaktı. Yani sıranın her yerinde, her iki yaprağın arasında birer tane trabzanla devam etmiş olup o zaman her yaprağın arası aynı şekilde ilerleyecekti ve bedeni birleştirdikten sonra o şekilde devam edecektik. Şimdi sizler böyle birleştirirseniz de nasıl devam edeceğinizi görmüş olacaksınız. Dediğim şekli anlarsanız o şekilde de çok kolay oluyor, daha iyi oluyor. Şimdi burada yeni yaprağa başlayabilmemiz için bu tek trabzanımızın üzerinde 2 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. Şimdiki birleştirdiğimiz tarzda bir tane boşluğumuz olacak. Sadece birleştirme yerlerinde. Sadece birleştirme, yani burada. Sadece burada bu trabzanın üzerinde bir tane boşluğumuz olacak. Bu trabzanı da boşluk olarak kabul edeceğiz. 1, 2 gibi düşüneceğiz. Fakat bu sırada birleştirme yapmış olsaydık, yani şura bittikten sonra o zaman bir trabzan aynı şekilde etrafında modelimiz devam etmiş olacaktı. Şimdi ben burada bakın 3,5 yaprağı yaparken şöyle göstereyim size. Burada bakın 1, 2, şuradan göstereceğim. Şurada 1, 2, 3 sırayı örmüşüm. Bu 3. sırada, yani şu 3. sıra 4. sırası, bu tek trabzanın başladığı sıra. Umarım ipim koyu ama görebiliyorsunuzdur. Bu tek trabzanın başladığı sırada bakın buradan başlarken hemen kol altına bakalım. Buradan başlarken bakın burada kol altında bir tane trabzanımız var ve üzerinde 2 boşluğumuz var. Yine bu 2 boşluk tamamlandıktan sonra burada yaprağa başladım kolaylıkla. Şimdi bu bir trabzanı yaptıktan sonra burada başlangıçta, çünkü tam üzerine nasıl boşluk yaptığımızı da göstereceğim şimdi. Buradan bu sıraya devam ederken gördüğünüz gibi burada da bir trabzanla devam ediyoruz. 2 yaprağın arasında. Şöyle elimi biraz daha koyacağım. Evet. Bu şekilde yani birleştirdiğimiz yerde de bir trabzan var. Burada da bir trabzan sırasındayız. Aynı şekilde devam ettirdim demek istiyorum. Evet, şimdi her iki şeklinde görmüş olacaksınız. Böyle yaptığımız zaman da nasıl olduğunu göreceğiz. Şimdi biz bu sırayı burada modelin gidişatına göre bir üst sırada birleştirdiğimiz için şuradaki trabzanı yok kabul ediyoruz. Yani burası aslında boşluk şu anda. Ve bunun üzerinde bir boşluk daha olması gerekiyor. Çünkü yeni yaprağa başlayacağız. Bunu da nasıl yapıyoruz? Yani biraz önce benim bluzumda gösterdiğim gibi yaparsanız da şu anda da bu şekilde devam edeceğiz. Aynı işlemi yapıyoruz. Tek fark bir boşluk olması. Şöyle burada 2 zincirimiz var. Kaydırma yapıyorum. Şöyle bir tane de boşluğa yapacağım. Zincirim küçülmüş. 2 kaydırma yaptım. Çünkü buradaki mesafeyi ayarlamak için. Tekrar trabzanımızın üzerine geldim. Şöyle direkt sık iğne yaptım. Yani bir ilmek aldım. 2 ilmeği topladım. Şu
ikinci ilmeğin içine bakın bu trabzanı da yapabiliriz. Bunu şöyle gösteriyorum. Bazı yerde bu trabzanı, bazen de sadece 3 zincir çekerek trabzan yapabilirsiniz. Bu ikinci ilmeğinden bir ilmek aldım, 2 ilmeğimi toplayarak trabzan yaptım. Şöyle, şimdi burada zincir çekerek de yapabiliriz. Şöyle batıyorum, kaydırma yaptım. Üçüncü kez 1 2 3. Şimdi ilmekleri toplayarak yaprağımızı kapattığımız yerlerde gösterdiğim şekilde trabzan yaparsınız. Aralarda boşluk oluşmuyor zincirle trabzan arasında. Evet, şimdi modele yine devam ediyorum. 3 tane ikili trabzanımız var başlangıçta ve 3 zincir. Evet, 3 4 3. Tekrar devam ediyorum. 3 ikili trabzan. Şimdi arada bir tane boşluğumuz var. Şurada 2'ye tamamlıyorum. 2 zincir çektim yine. Tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi sonda 2 zinciri çektim ve ilk trabzanın üzerine kaydırmayla birleştirmemi yaptım. Şimdi burada 2 tane boşluğumuz var. Buradaki trabzanı görmüyoruz. Burası artık 2 tane boşluğumuzun olduğu yer. Yani bu kısımlar olmuş oldu. Şimdi burada tekrar 3 tane zincir çekerek trabzan yapmayacağım. Çünkü burada artık trabzanları eksiltmeye başlayacağım. Hemen şöyle bir zincir çektim. Buraya batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şu şekilde sık iğne yaptım. Çok sıkı yapmadım. İlmeğimi biraz gevşek bıraktım. Şu birinci değil, ikinci ilmeğin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle uzattım. Şimdi bu yarım ikili trabzan olacak. O yüzden bu iki ilmeği toplamıyorum. Bir ip aldım. Tekrar ikinci trabzanın üzerine battım. 2 ilmeğimi topladım. Şimdi 3 ilmeğimi birlikte topladım ve ilk 2 trabzanı teke düşürmüş oldum. Sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Hemen buraya geldim. Bir ikili trabzan. Tekrar son 2 trabzanı teke düşürüyorum. Şimdi arada 2 zincirimiz var. Burada 2 tane boşluğumuz olduğu için yeni yaprağa başlıyoruz. 1 2 3 zincir. Hemen buraya battım ve bir ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir. Tekrar buradan aynı şekilde devam ediyorum. İlk 2 trabzanı teke düşürüyorum. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan, bir zincir. Tekrar buraya geldim. Bir ikili trabzan. Son 2 trabzanı da teke düşürüyorum. Burada kesme yapmış oldum. Tekrar 1 2 3 zincir ve 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan, 1 2 3 zincir. Tekrar devam ediyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi başlangıcımız buradaki trabzanımızın üzerinden başlamış oldu. Burada birleştirmeleri modele göre devam ederken sırayı tamamlayıp geldiğimiz zaman buraya yine şu boşluğun içine bir ikili trabzan, şurada bakın 3 tane zincir çekeceğiz. Bir ikili trabzan, 3 zincir, sonra buraya birleştirme yapacağız. Daha sonra da bu ikisini toplayacağız ve teke düşüreceğiz. Artık şuradaki sırayı, bakın şu sırayı yapmış olacağız yeni sırada. Artık bunu alttan takip edeceksiniz ve buradaki birleştirmeyi de ona göre devam etmeniz gerekiyor. Şimdi bundan sonra devam ederken hep burada 2 boşluğumuz olacak. Şurayı sadece yok kabul edelim. Bunun dışında artık hep etrafında kaç tane yaprağınız varsa o şekilde devam edecek. Sizler de benim bluzumda olduğu gibi
burada birleştirmeyi yaptıktan sonra biraz şöyle genişlemesini ya da rahat olmasını, esnek olmasını isterseniz buradan sonra artık tığ numaranızı yarım milimetre büyük kullanarak, yine elinizi sıkı da tutabilirsiniz. Büyük kullanarak burada birazcık böyle rahatlık verebilirsiniz. Yani daha rahat olacak, çok fazla görünmeyecek. Şimdi buradan sonra artık devam etmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi burayı kurmuş olduk. Yani biz artık etrafında dönerken hep modele göre bu boşlukları da o şekilde devam ediyoruz. Sona geldiğinizde şaşırmayın. Şurada da yaprağımız başlayacak. Aynen buralarda olduğu gibi. Ondan sonraki sıralarda da yine buraya nasıl denk geliyorsa, burada nasıl ilmeğimizi bağladıktan sonra sıkı iğne ile yarım trabzan yapıp teke düşürdüysem, yeni sırada da burada yine zincirimizi 3 zincirden sonra burada yine sık iğne yapıp yarım trabzan, yine yarım trabzan, burayı tekrar teke düşürüp bir trabzan, tekrar teke düşüreceğiz. Yani hep örneğe göre bu birleştirme yerimiz ileriye kayacak. Burada bazı yerlerde zincir çekerek devam edebilirsiniz. Şöyle kenarlarda şu şekilde bakın, arttırma yapacağınız kenarlarda zincir çekerek devam edebilirsiniz. Bazı yerlerde de benim yapmış olduğum gibi yaparsanız trabzanı bu aralarda topladığınız zaman boşluk kalmamış olur. Hemen şöyle bluzumun üzerinde de göstermek istiyorum. Bakın burada şöyle açalım. Şöyle kol altından itibaren nasıl görünüyor? Şimdi bakın buradan başladım. Benim buradaki bir trabzanım yeni yaprağın yani yaprağı bitirdiğimiz trabzan. Şuradaki trabzan. Bunu karıştırmayalım. Üzerinde 2 tane boşluğumuz var. Bakın birleştirme noktam hep bu şekilde ilerlemiş. Yani ben buradan başladım. Şu anda birleştirme noktam buraya kaymış durumda. Gördüğünüz gibi buradan şöyle ilerleyerek buraya geldi. Şimdi sizinle kaldığımız yerde bırakmışım. Bakın burada birleştirmem artık bu şekilde hep istediğimiz uzunluğa gelene kadar kaymaya devam edecek. Son sıranızda burada birleştirip artık ipinizi keseceksiniz. Hiç belli olmuyor bu şekilde birleştirdiğiniz zaman, gördüğünüz gibi birleştirme yerim belli olmuyor. O yüzden böyle devam edebilirsiniz. Evet, şimdi kolda da aynı şekilde devam ediyoruz. Yani kolu yaparken şöyle göstereceğim hemen size. Burada çünkü modeli devam ettireceksiniz. Artık burada anlatmayacağım. Şimdi biz burada, siz de hangi bölümde kaldıysanız aynı mantıkla devam edeceksiniz. Biz burada bir zincir çektiğimiz sıradayız. Yaprağımızı açtığımız. Dolayısıyla ben ipimi buradaki trabzanın üzerinden bağlayacağım. 3 tane trabzan yapacağım. Daha sonra modeli devam ettiriyorum. Burada biliyorsunuz üzerinde 2 zincir boşluğumuz olacak. Modeli devam ettirip şu bölüme geldiğim zaman şu son trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir çekip şu bademlerimizi atlayacağız. Onlar olmayacak. Zaten birleştirdik onları. Burada son trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir çekeceğiz. Şuraya bağlayacağız. Burada ya da bu sırada bakın şu bir tane trabzanımız olduğu için tam şu ortaya bir tane ikili trabzan yapıp 3 zincir artı 2 zincirde araya çekmemiz gerekiyor. 5 tane zincirle buraya başlayıp o ortadaki trabzan olur. Bunu şaşırmamış olursunuz ama dediğim gibi bu sırada da ben burada bunu yapmış olduğum için, kola başlarken böyle bitirdiyseniz şuradaki trabzanın üzerinden başlamanız daha kolay olacaktır ve buraya geldiğiniz zaman 2 zincir çekip birleştirdiğinizde artık yine ilk sıra modeli kurmuş oluyorsunuz. Yine sıralara alttan bakarak devam etmeniz gerekiyor. Evet, umarım anlaşılmıştır. Bluzumuzun yapımı bu şekilde. Çünkü beden birleştirmesini gösterdikten sonra zaten burada birleştirme mantığını gösterdim. O yüzden daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu haliyle bile videomuz çok uzun oldu. O yüzden bu şekilde umarım anlaşılmıştır. Oldukça detaylı anlattım. Yine de takıldığınız yerler olursa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Instagram hesabımdan şaşırdığınız yerler olursa fotoğrafını paylaşarak yine orada da mesaj atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.